Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. 60 kat baklava tarifi hazırlıyorum. Yapımı kolay ve gerçekten çok lezzetli. Her katı tek tek ayrılıyor. Tarifime hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 2 adet tam yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke karıştıralım. 1 yemek kaşığı nişasta, 6 su bardağı un. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Yavaş yavaş ekleyelim. Oldukça yumuşak bir hamur hazırlayalım. Pürüzsüz hale geldiğinde 2 eşit halde keserek uzaltıyorum. 35 eşit bezeye kesiyorum. Evet, bezeleri pürüzsüz bir şekilde yuvarlayalım. Un serpilmiş bir tepsiye alalım. Üzerine tekrardan un serpiyorum. Hava almayacak şekilde üzerini kapatarak en az 1 saat dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim 5 tane bezeyi tezgah üzerine alıyorum. Nişasta ve un karışımıyla hafif açıyorum. Açtıklarımı üst üste alıyorum. Aralarına bolca nişasta serpiyorum. Büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Kenar ve orta kısımları aynı incelikte olmalı. 40 santimlik fırın tepsisine göre kesiyorum. Evet, tepsiye göre düşüyorum. 15 tane yufkayı tepsinin altına, 15 tanesini de üzerine döşüyorum. Beşerli grup halinde yufkaları inceltebildiğim kadar incelterek açıyorum. Evet, kenar parçalarıyla 60 kattan fazla baklava oluyor. Tam orta kısmına geldiğimizde dilediğiniz iç malzemeyi serpebilirsiniz. Ben biraz iri kırım ceviz serpiyorum. Evet, açtığım yufkaları aynı yöntemle tepsiye döşemeye devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, en üst kısmında düzgün parçaları kenarda biriktiriyorum. Kenar parçaları alta, düz olan parçaları üzerine yerleştiriyorum. Evet, kenarlarını düzelttikten sonra şöyle keskin bir bıçak yardımıyla baklava dilimi olacak şekilde derinlemesine kesiyorum. Evet, dikdörtgen tepside normal klasik baklava şeklinde kestim. 500 gram tereyağı, 2 su bardağı sıvı yağını erittim. Üzerine kaşık yardımıyla azar azar döküyorum. En son kenarlarını düzeltiyorum.
Evet, baklavalarımın orta kısmı kabarık olması için iki bıçak yardımıyla şöyle bombe yapıyorum. Tekrardan düzeltiyorum. Yağı iki aşamada dökelim. İşini şekil şekil almalı. Kalan 5 yufkayı teker teker açabildiğim incelikte açıyorum. Evet, yağ alıyorum. Videodaki gibi hazırlayalım. Kenar kısmına ceviz serpiyorum. Oklavaya dolayarak büzüyorum. Diğer kalan yufkaları da aynı yöntemle hazırlıyorum. Şöyle küçük bir tepsim var. Ortadan ikiye keserek normal bülbül yuvası şeklinde hazırlıyorum. Evet, kalan yağları iki tepsiye eşit miktarda dökerek işini çekmeleri için biraz bekliyorum. Önceden ısınmış 200 dereceli alt üst fırının alt rafına büyük tepsimi alıyorum. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. Dereceyi kademeli olarak düşürerek 1 saat 20 dakika işini çeke çeke pişiriyorum. 1 saat sonra üzerindeki tepsiyi alalım. Şerbetimizi hazırlayalım. 6,5 su bardağı içme suyunu tencereye alıyorum. Ve ısıtmaya bırakıyorum. 5,5 su bardağı toz şekeri de şöyle geniş bir kasenin içine alıyorum. Evet, sıcak suya şekeri ekleyelim. Biraz da limon sıkalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynayınca kapağını kapatalım. Ocağı da kısık olacak şekilde ayarlayalım. Yarım saat şerbetimizi kıvam alana kadar kaynatalım. Evet, kıvam alan şerbetin altını kapattıktan sonra şekerlenme yapmaması için yarım çay bardağı soğuk su ilavesi yapalım. Altını kapatalım. Evet, baklavamı da hemen fırından çıkartıyorum. Aynı dakikalarda. Gördüğünüz gibi alt üstü tamamen pişti. Tatlımın ve şerbetimin ilk sıcaklığı çıkması için şöyle 1-2 dakika bekleyelim. Bu aşamada kesilmemiş yerler varsa bıçak yardımıyla baklavalarınızı kesebilirsiniz. Evet, şerbetimi azar azar gezdiriyorum. Yarısını döktükten sonra şöyle biraz bekleyelim.
kalan yarısını da döktükten sonra en az baklavamızı soğuttuktan sonra 1-2 saat dinlendirelim. Evet, daha sonra ikrama hazırlayabilirsiniz. Çıtır çıtır baklavamız yemeğe hazır. Afiyet olsun herkese.